Arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Terazi ve yükselen teraziler için Ocak ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve tarot bakımı için de Seher Tarot Dünyası yazarak hem Instagram'dan hem de TikTok'tan Seher Hanım'a ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Terazi burcu uzun zamandır beri ertelediği taşınma konusuyla ilgili gündemi yoğun olacak. Bu konuda net bir karar verip yoluna ona göre devam etmek zorunda kalacak. Aile içerisinde tartışmalar ve bugüne kadar bir türlü kendi suçlarını veya kendi hatalarını kabul etmeyen bir kişiyle ilgili büyük bir tartışma, olayların gün yüzüne çıkması geçmişten bugüne kadar herkesin yaptığının eteğindeki taşların dökülmesi anlamına geliyor. Bu bir nevi yüzleşme olacak ama arkasından da düzelme konusu olacak. Yani bir kabullenişi de getiriyor burası. Bu kabullenişle birlikte evlilikler dahilinde olan ilişkilerin düzelmeye gitmesi, toparlanması anlamında fırsat veriyor. Uzun yolun ağzında bekleyen bir hasta var ki sizin ziyaretinizi bekliyor ama bu ziyaretin bir türlü bugüne kadar gerçekleşmemiş. Şimdi bu konuyla ilgili yine zorlamalara gireceksiniz. Fakat yine nasip olmayabilir arkadaşlar. O yüzden belki de telefon veya sosyal medya üzerinden iletişim kurmayı deneyebilirsiniz. Üzerinizde bir ağırlık, yorgunluk, nazarla alakalı sıkıntılar yaşıyorsunuz. Bu dönem sanki her şey tersine gidiyor duygusuyla yüzleşeceksiniz ama bu yüzleşmenin aslında bir nevi sabırla ilgili sınav verdiğini de fark edeceksiniz. Yani sabırlı olduğunuz konularda 3 ayrı kısmet sizin hanenize gelirken sabırsız olduğunuz konuyla ilgili bir maddiyat konusunda kaybediş söz konusu olabilir. 7 rakamıyla alakalı sevineceğiniz bir haber var ve özellikle kafanızdaki soru işaretlerinin cevabını alacaksınız. Bu soru işaretleri e, yeni oluşan sorular olarak gözüküyor. Geçmişle alakalı değil ama hani geçmişin de etkisinde bugün gündeminizi etkileyecek bazı konular da içinde dahil olacak. Hani şöyle bir şey söyleyebilirim. Geçmişte bir olay yapılmış, bitilmiş, üstü kapatılmış. Şimdi mesela orayla alakalı bir miras veya bir ev konusuyla ilgili bir sebepten dolayı tekrardan eski defterlerin açılması söz konusu. Kılıç gibi keskin bir haberiniz var. Bu haberle birlikte makam mevki sahibi bir kişiyle konuşmanız. Bu konuşmanızın arkasından ferahlığa çıkmanız durumu söz konusu. Sevineceğiniz bir haberle birlikte yola çıkacaksınız. Bir iş görüşmesiyle ilgili ferahlığa çıkacaksınız. Uzun zamandan beri kafanızın içerisinde olan, kendinizi rahat hareket edebileceğiniz bir iş görüşmesi gözüküyor burada. Yakın çevrenizdeki iki kişinin de bu konuda size destek vermesi bir nevi üzerinizdeki yüklerin atılması anlamına geliyor. Rüyalarınız bilinçaltı rüyaların olmasından çıkıyor artık. Biraz daha gerçeğe yakın ve size yol gösterici olarak gözüküyor. Buradaki yol göstericilik önümüzdeki dönemler için vereceğiniz kararlar konusunda sizin doğru yolda olduğunuz ve yapacağınız şeyler konusunda ferahlayacağınızı gösteriyor. Bu olayların arkasından ferahlığa kavuşacaksınız. Geçmişle alakalı daha önce kaybettiğiniz bir fırsat konusunda tekrardan önünüze bir fırsat gelmesi var. Ve bu konuda başarılı bir iş kurma konusu gündeminize gelecek arkadaşlar. Hayallerinizi süsleyen bir olayın gerçekleşmesi konusunda yani benim elimden kaçtı ama kardeşim bunu yapsın diyeceğiniz bir olayla ilgili fırsat elinize geçecek. Ama kardeşiniz bu konuda tam istekli olmadığını, o yüzden tekrardan size dönüş noktası olacağını gösteriyor bu. Yatan bir hastanın iyileşeceği haberini alacaksınız. Bu evinizde bir sevinç havası yaratacak. İkili ilişkiler arasında yani iki kişi arasında yaşanılacak olan ilişkinin resmiyet kazanması, birlikteliklerin evlilik anlamına dönmesi durumu var. Evli olan bir terazi burcuysa bu dönem çocuklarla ilgili önemli kararlar alacak ve bu kararlarda eşler arasında belli bir uyum ve denge sağlanmaya çalışılacak olarak gözüküyor ki bu konuda eşiniz de size destek verecek. Geçmişte elinizle kaybettiğiniz bir para konusunda tekrardan gündeminize gelen bir olay var. Karşıdaki kişinin bu yaptığı şey konusunda pişmanlığı ve sıkıntılar yaşamasından dolayı sizden af dilemesi var gözüküyor.
Küçük küçük kısmetleriniz olacak. Yani belli belirsiz, yerleri tam olarak belli olmayan küçük kazançlar konusunda bu dönem şanslı olacaksınız. Asıl meseleniz yapmak istediğiniz önünüzdeki süreçte kendinize yeni bir yol, yeni bir rota kurmak olacak. Yani bu dönem yapacağınız yatırımlar konusunda daha net tavır sergilemeye çalışırken etrafınızda size kim destek verip vermeyeceğini düşüneceğiniz bir durum söz konusu. Evli olan teraziler için ay sonuna doğru gelecek olan bir tartışma evlilik konusunda son noktayı koymanıza sebebiyet de verebilir. Bu konuda tolere gösterebilirseniz bunu toparlayıp yeniden düzelme konusuna da girebilirsiniz arkadaşlar. Burası her iki yönlü de çalışabileceğini gösteriyor. Elinize geçecek olan 2 tane kısmet nazarıyla birlikte geliyor. O yüzden gelecek olan kısmetler konusunda kimseyle paylaşım yapmamak sizin için faydalı olacaktır. İş ve kariyer konusunda yeni bir hobi, yeni bir başlangıç, hatta hissiyatlarınızı kullanarak yapacağınız işler konusunda daha da başarı söz konusu. Özellikle astroloji ve enerji çalışmaları içerisinde yer alacak bir terazi burcuysanız bu dönem algılarınızın daha açık, daha kuvvetli olduğunu fark edeceksiniz. 3 tane sevineceğiniz haber var. Ruhunuzun içindeki dalgalanma konusunda farklı farklı insanlardan farklı tepkiler göreceksiniz ama asıl önemli olan kendi yolunuzu, kendi rotanızı çizmeniz olacak. Bu da bu dönem sizi yalnızlık duygusuna daha çok itecek. Tek başınıza kalmak, yalnız kalmak, düşünmek durumunu daha çok zorlayacak gözüküyor. Aile konusunda bu dönem eleştirilere maruz kalabilirsiniz. Özellikle kendi kan bağınızdan olan kişilerin sen ne yapıyorsun kendi ellerinle evine, aileni, yurdunu bozuyorsun cümlelerine çok maruz kalabilirsiniz. Oysa ki içinizdeki dönüşümü fark etmiyor olacaklar en yakınınızdaki insanlar bile. O yüzden yabancılaşma, belki de kendi kan bağınızdaki kişilere karşı bile yabancılaşma durumunuz söz konusu olacak. Devlet kapısındaki 2 tane sevindirici haberle birlikte bu dönem üzerinizdeki yüklerden, sıkıntılardan ferahlığa çıkmanız var ve bununla birlikte bir toplu para girişiniz söz konusu olacak arkadaşlar. Evet, terazi ve yükselen teraziler için Ocak ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine bakıyoruz. Yurt dışı ile alakalı 3 tane sevineceğiniz haberiniz var. Elinizden çıkan 3 tane dua ile birlikte gerçekleşecek sıkıntılarınızdan ferahlığa kavuşacağınız bir süreç gözüküyor. Üzerinizde bu dönem büyük bir ağırlık, özellikle nazarın dışında yapılacak büyüler için de tam elverişli bir dönem var. O yüzden insanlarla olan iletişiminiz konusunda veya üzerinizdeki bu ağırlık, birdenbire ortaya çıkan rahatsızlıklar konusunda dikkatli olmalı. Kendinizi, etrafınızdaki ve insanlarınızı da ailenizde koruma altına almanızda fayda var gözüküyor. 7 rakamı ile ilgili geçmişten yapılan bir dedikoduyla yüzleşme ve ismindeki E harfinde olan bir kişiyle bir hesaplaşmanız var. Bu hesaplaşmanın arkasından karşıdaki kişinin suçunu itiraf etmesi ve kendini rezil etmesi durumu söz konusu. Aile içerisinde bir küçük toplantı 3 kişi arasında ve sizin yanlış yaptığınızı söyleyecekler ama sonucunda sizin söylediklerinizin gerçek olduğunu fark edip en son susmayı tercih edecekler. Ama bu konudan dolayı destek görmeyeceksiniz. Aksine yalnızlık konusu bu dönem daha çok gündeminizde. Sanki insanlar beni anlamıyor, ailem beni anlamıyor cümlelerini çok sık kurabilirsiniz. Ama maddiyat konusunda ve iş ve kariyer konusunda yeni başlangıçlar, yeni süreçler sizi bekliyor. Bu dönem bu konuyla ilgili şanslar verirken aile konusundan dolayı yalnızlık duygusunu daha çok hissedebilirsiniz. 7-8 tane kapının arka arkasına açılması ve bunlarla ilgili sevindirici haberler almanız var. Kafanızda 5 tane düşünce var bu dönemde aslında yoluna girmesini istediğiniz ve olmasını istediğiniz konularla ilgili. Ve bunların 2 tanesi hızlı bir şekilde açılırken 3 tanesi için biraz daha zaman var gösteriyor. 2 ayrı yerden gelecek olan toplu parayla bir iş kurma ve iş ve kariyer anlamında büyük bir sıçrama yaşarken İkinci dileğiniz ilişkiler konusunda biraz daha yalnızlık, belki de tek başına kalma konusu gündeminizde olacak. Özellikle hissiyatlarınız konusu bu dönem çok açık olduğu için insanlar hani sen halüsinasyon görüyorsun, uyduruyorsun cümlelerini çok sık söyleyebilirler. Ama siz kendi bildiğiniz yoldan şaşmayın.
Önemli olan sizin ne yaşadığınız, ne düşündüğünüz olacak. O konudan dolayı da fırsatları değerlendirin derim. Genel anlamda bazı konularda sıkıntı verirken iş ve kariyer konusunda aydınlık, temiz bir dönem bekliyor sizi. Bu konudaki fırsatınızı da değerlendirmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, terazi ve yükselen teraziler için Ocak ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Arkadaşlar, hem canlı yayın hem de videoların çok geç kalmasının sebebi benim rahatsızlığım. O yüzden hepinizden şimdiden özür diliyorum. Son gün son dakikaya kadar yetiştirmeye çalışıyorum. İnşallah gelecek sefer bu kadar bekletmeyeceğim sizi. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.